Genç düşünür Etienne de la Boétie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev adlı bir makale ortaya koyduğunda siyaset felsefesinin tartışmalı isimlerinden biri haline geldi. O, kaleme aldığı bu çalışmasıyla birçok köyün, birçok şehrin ve birçok ulusun acılar içinde olmasına rağmen nasıl oluyor da hala bir tirana hizmet etme eğiliminde olduğunu anlamaya çalışıyor. Gelin, siyaset felsefesi okuyan öğrencilerin tıpkı Prens kitabı gibi eline ilk aldığı eserlerden biri olan Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev kitabı üzerinden Boyce'nin kölelik felsefesine hep beraber göz gezdirelim. Etienne de la Boétie, 1530 yılında Fransa'nın Charlotte kentinde dünyaya geldi. Monarşi yanlısı bir ailesi vardı fakat kendisi çok erken yaşta yetim kaldı. Bu yüzden papaz amcası tarafından büyütüldü. Boétie çok zeki ve çalışkan bir gençti. Küçük yaştan itibaren şiirler ve düz yazılar kaleme alıyordu. 23 yaşına geldiğinde Orleans Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası yaşı tutmamasına rağmen Bordo parlamentosundan davetler aldı ve bu daveti kabul etti. Burada büyük düşünür Montaigne ile tanıştı ve ikili birlikte çalışmaya başladı. Çok sıkı dost olmuşlardı. Birlikte saatlerce edebiyat, sanat ve felsefe alanında tartışmalar yapıyorlardı. Bu sıkı bağ çevredeki insanların dedikodu yapmasına sebep oluyordu ama onlar hiçbirine kulak asmıyordu. Boyce'nin en büyük çalışması 20 yaşındayken kaleme aldığı ve bugün bütün dünyada ölümsüz eserler arasında gösterilen Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev adlı kitabıdır. Kitap başta Tolstoy gibi pasifist anarşistlerin ve sivil itaatsizliği savunanların ilham aldığı en önemli eserlerden bir tanesi oldu. Homeros bir gün halka konuşurken Odysseus'un Yunanlara birkaç efendi olması iyi değildir, efendimiz tek olsun dediğini anlatır. Sadece birkaç efendi olması iyi değildir demiş olsaydı bundan daha iyisi olmayacaktı. İşte Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev kitabı bu cümleyle başlıyor. İnsanın geçmişten bugüne kadar bir efendiye muhtaç olduğunu göstermesi açısından bu örnek çok yerindedir. Yazar bu eseriyle efendi ile kölelik arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalışırken halkların neden tek bir tirana boyun eğme eğilimi içinde olduğunu açıklamaya çalışıyor. Ona göre halklar tirana kulluk ederken bunu zorla değil, gönüllü olarak yapıyorlar. Çünkü insanların sefil bir şekilde köleleştirildiğine, kesinlikle birileri tarafından zorlanmadan, büyülenmiş bir şekilde ve acınası bir boyunduruğa başları eğikçe tabi olmuş olduğuna, hatta bu insanların son derece zayıf karakterli olduğuna inanıyordu. Bu insanlığın en büyük zayıflığıydı. Yazar kolaya kaçıp sadece tiranları inceleyebilirdi ama öyle yapmadı. O tirana köle olmayı seçen insanları incelemeyi tercih etti ve rahatsız edici sorular sormaya başladı. Binlerce insan, onlarca şehir ve birçok ulus neden bir tirana hizmet ediyor? Halklar tiranın ona verdiğinden başka bir güce sahip değil midir? İşte bu sorular eseri okuyan herkesin üzerinde uzunca düşündüğü, insanı geren ve baskılayan sorulardır. Fakat Boyce umutsuz ve karamsar değildir. Halkların tiranlardan kurtulabilmesinin çok basit bir yolla mümkün olduğunu söylüyor. Ona göre tiran ne kadar yağmalarsa o kadar talepkar olur. Ne kadar yakıp yıkarsa bir o kadar daha arzular. Böylece daha çok güçlenir ve her şeyi yakıp yıkmaya daha hazır hale gelir. Çünkü bu tirana o gücü veren bizzat halkın kendisidir. Oysa halk tirana kulluk etmeyi bıraktığı anda bütün gücü silinip gidecektir. Yazar bu duruma düşen tiranı kökünden besinleri alamayan bir ağaca benzetir. Böylece yeterince beslenemeyen ağaç ölecektir ve kuru bir daldan başka bir şey olmayacaktır. Sadece kulluk etmemekte kararlı olun. Özgür olursunuz. Sizin onu itmenizi veya onu sarsmanızı istemiyorum. Sadece onu taşımayı bırakın ve göreceksiniz. Kaidesi altından alınmış kocaman dev bir heykel gibi kendi ağırlığıyla düşüp parçalanacaktır. Yazara göre insanlar kendi tabiat ilkelerinden uzaklaşmışlardır. Eğer bu ilkelere tabi olsalardı doğal olarak ebeveynleri hariç hiç kimseye itaat etmez ve hiç kimsenin kölesi olmazlardı. Gönüllü kulluk genellikle alışkanlıktan kaynaklanır. Bu sebeple ailenin kulluğu çocuklara sirayet eder ve kölelik nesilden nesle aktarılır. Bu felsefenin kuşkusuz en acı verici yanı insanları hayvanlarla karşılaştırdığı bölümdür. Çünkü bütün hayvanlar özgür doğar ve özgürlüğü elinden alındığı zaman buna karşı koyabilecek cesareti gösterir. Bir balığın doğası sudur. Onu sudan çıkardığınızda anında ölecektir. Hayvanlar en büyüklerinden en küçüklerine kadar özgürlükleri elinden alındığında kimisi gagasıyla, kimisi toynaklarıyla, kimisi boynuzlarıyla, kimisi de tırnaklarıyla direniş gösterir. Onlar özgürlüğünün elinden alınmasına daha ilk anda itiraz ederler çünkü kaybettikleri şeyin ne kadar değerli olduğunu bilirler. Güçsüzlükleri sebebiyle yakalanmaktan başka çareleri kalmadığında elinden alınan özgürlüklere karşı mutsuzluklarını göstermekten çekinmezler.
kulluktan hoşlanmadıklarını gerektiğinde sızlanarak, gerektiğinde durgunlaşarak göstermeye devam ederler. Bir filin insanlar tarafından yakalandığında dişlerini ağaçlara çarparak özgürlüğü için pazarlık etmesi, bir atın mahmuzlandığında çifte atması ya da bir kuşun kafesinde avaz avaz bağırması, bu kendi varlığından haberdar olan her canlının tutsaklığı felaket olarak görmesinden başka bir şey değildir. Fakat insanlar alıştıkları için tutsaklığı gönüllü olarak kabullenmişlerdir ve buna karşı koymakta oldukça aciz oldukları gibi gerçek özgürlüğün tadına hiçbir zaman varamamışlardır. Tiranlar koltuklarını sağlama almak için sadece halk kulluğa alıştırmakla kalmazlar. Aynı zamanda kendilerine sanki dini bir törenmişçesine tapınmalarını da sağlarlar. Halkın kaba ve cahil kesimi de bu tiranlara hemen tapınmaya başlar. Çünkü onlar köleliğe doğuştan hazırdırlar. Yazara göre tirana yaklaşmak bile özgürlükten feragat etmektir. Kulluğun iki elini sıkıp onu kucaklamaktır. Oysa bir an için ihtiraslarını bir kenara bıraktıklarında, para tutkusundan koptuklarında ve tirana hizmet etmekten vazgeçtiklerinde gerçek mutluluğun ve özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu göreceklerdir. Tirana bütün ayrıcalıklar halk tarafından verilir. Bu sadece itaatle alakalı değildir. Onun dediğini yapmak da yeterli değildir. Onun düşündüğü gibi düşünmek gerekir. Onu hoş tutmak, işlerini halletmek, onun hazzına göre yol almak, kendi zevklerinizden feragat edip onun zevklerine odaklanmak, onun sesine ve bakışlarına dikkat kesilmek, onu taklit etmek ve onun düşüncelerini keşfetmek gerekiyor. Bu mutlu bir şekilde yaşamak mıdır? Kuşkusuz tiran asla sevmez ve asla da sevilmez. Gaddarlığın, hainliğin ve adaletsizliğin olduğu yerde de dostluk olmaz. Dolayısıyla tiranlar aslında yalnız olduklarını bilirler ama yine de güçlerinden bir şey kaybetmezler. Tiranda sağlam dostluk aramak beyhude bir çabadır. Fakat hırsızlık yaparken işler değişir. Ganimet paylaşımında iyi niyetler sergilenir ve hepsi yoldaş ve eşittir. Onlar birbirlerini sevmeseler bile zarar vermezler çünkü hırsızlar bölünerek güçlerinin zayıflamasından çok korkarlar. İşler kötü gittiğinde halk faturayı yine de tirana kesmez. İlginçtir ki maruz kaldıkları kötülüğün suçunu bu tiranı yönlendiren yardımcılarında, yöneticilerinde ve hatta kendilerinde bulurlar. Sövgüleri, hakaretleri, bedduaları hep bunlardadır. Çünkü cahil halk sadece tirana gönüllü kulluk yapar. Onun dışındakilere değil. İnsanlar yalnızca özgürlüğü arzulamazlar. Çünkü öyle görünüyor ki bunun tek nedeni istemiş olduklarında özgürlüğün zaten ellerinde olmasıdır. Sanki sırf edinilmesi çok fazla kolay olduğu için bu kıymetli şeyi küçümsüyorlar. Genç düşünür, köleleştirildiği andan itibaren halk özgürlüğünü öyle çabuk ve kesin bir şekilde unutur ki onu tekrar alabilmek için uyanması çok mümkün olmaz. Bu insanlar öyle özgürce ve gönüllüce kulluk eder ki ona baktığımızda sanki özgürlüğünü kaybettiğini değil de köleliği kazandığını sanarız, diyor. Boyce bu eseri kaleme aldığında henüz 20 yaşındaydı. O bu yaşlarındayken çok güvenilir bir isimdi. Öyle ki Katolikler ve Protestanlar arasındaki din savaşlarını müzakere etmesi için o seçilmişti. 20'li yaşlarında böyle muazzam bir kitabın ortaya çıkması oldukça ilginçti. Eseri inceleyenlerin kitap hakkında olumsuz yorum yapmaması da insanların içeriğin doğruluğuna olan inançlarını biraz daha güçlendiriyordu. Yazarın yaşamı dönemin en yaygın hastalığı olan tüberküloz sebebiyle tamamen alt üst oldu. 1563 yılında yani henüz 33 yaşındayken hastalığın pençesine düşmüştü ve kurtuluş yolları aramaya başlamıştı. Yakın dostu Montaigne Denemeler kitabında onun için "Ruhlarımız o kadar sıkı bir birliktelikte yürüdü, birbirine o kadar coşkun bir sevgiyle seyretti ve en gizli yanlarına kadar birbirine öyle açıldılar ki ben onun ruhunu benimki kadar tanımakla kalmıyor, kendimden çok ona güvenecek hale geliyordum," demişti. Kurtuluş için çare bulamayan genç düşünür Etienne de la Boétie aynı yıl içinde yaşama veda etti.